Welcome everybody. You're recording, right, Francesca? Yes, excellent. So, welcome everybody to this little taste of some access tools. We called it 7 easy ways to make money. Merhabalar herkese. Bu küçük tadımlık bir konferansımız şu anda yaptığımız. Size 7 kolay para kazanma yöntemini öğreteceğiz. Onun üzerine konuşacağız. Now, just to give you a bit of background, when I first met Gary Douglas about 14 years ago, I was 187,000 Australian dollars in debt. Size biraz kendi geçmişimden bahsedecek olursam, ben Gary Douglas'la tanıştım, The Access Consciousness'ın kurucusu. Bundan 14 sene kadar önce. Ben 187.000 dolar, Avustralya doları borçtaydım. And I was having a great life. I was having lots of fun. I was spending money all the time. Çok güzel bir hayatım vardı, muhteşem bir hayat yaşıyordum, çok eğleniyordum ve de çok fazla para harcıyordum. Now, the interesting thing was I was actually still creating money even though I was in debt. Borçlu olmama rağmen ilginç olan şey ben hala para yaratabiliyordum. I've always seemed to have the ability to create money no matter what. Ne olursa olsun hayatımda her zaman bir şekilde benim parayı yaratma kabiliyetim vardı. And I'd love for you guys to have a look at that too, because do you always create money? Sizin de buna bakmanızı çok istiyorum gerçekten. Siz daima parayı yaratıyor musunuz? It just might not be as much as what you would like. Belki de yarattığınız bu para miktarı sizin yaratmayı arzu ettiğiniz kadar olmayabilir. But the first thing is you have to acknowledge that you actually do create money. Ama ilk etapta alıp kabul etmeniz gereken şey şu, parayı yaratabiliyorsunuz. Even if it's $1, €1. Bu $1, €1 bile olsa bile yaratabiliyorsunuz. Now, I chose a while ago, I listened to a class that Gary Douglas and Dr. Dane here did in Australia. Avustralya'da Gary Douglas'ın ve Dr. Dane Here'in yaptığı bir sınıfı dinledim birkaç zaman önce. And I listened to them talk about these tools, about access consciousness tools, about changing your life around money. Ve onların şunlardan bahsettiğini duydum. Onlar Access Consciousness'ın araçlarını kullanıyorlardı ve parayla ilgili oradaki bir takım şeyleri değiştirebilecek araçlar vardı. Onlardan bahsediyorlardı bu sınıfta. And I sat in the class and thought, yeah, these tools are for everybody else, but they can't solve my money problems. Ben sınıfta oturdum ve dedim ki evet öyle diyorsunuz ama bu problemler benim para problemimi çözecek şeyler değillerdir. Bu araçlar başkaları için ama benimkileri çözemezler. And it was the third time that I heard them when I started to look at it and go, you know what? It's like, what if I just gave this a go? 3 kere dinledim aslında bunların konuşmalarını ve kendi kendime dedim ki aslında bir denesem ya ne olur ki? Ne olabilir ki denesem bu söylediklerini? So I didn't tell anyone and I started to use some of the tools. Kimseye söylemedim ama bu araçların bir kısmını kullanmaya başladım. And I didn't tell anyone because I didn't want anyone to go, oh, there's no way you're going to be able to get out of debt. You're not going to be able to change this. I didn't want anyone else's projection and expectation upon me. Özellikle kimseye söylemedim. Çünkü insanlar diyebilirlerdi ki bana senin çok fazla borcun var. Bu araçları kullanarak bu borçlardan çıkamazsın. Özellikle kimseye söylemedim. O insanların bana projekte ettikleri, benden bekledikleri şeyleri almamak için. So I would advise too that if you would like to change your money problems and actually make money, make more money, make the demand for more money, do it just for you and just for fun. Size tavsiye ediyorum ki eğer ki parayla ilgili problemlerinizi değiştirmek istiyorsanız ve para yaratmak istiyorsanız, daha fazla paranız olsun istiyorsanız bu benim için değil, kimseye söylemeyin. So, now this all sort of goes in together. You can be in debt and changing that, or you can actually be desiring to have more money. Bunların hepsi aslında birbiriyle beraber gidiyor. Borcunuz olabilir, borcunuzu değiştirebilirsiniz, para için talepte bulunabilirsiniz, parayı yatırabilirsiniz. There's an energy that you can start to ask for that you be that invites more. Öyle bir enerji var ki siz bunu olmaya başlayabilirsiniz ve bu enerjiyi olmaya başladığınızda, talep etmeye başladığınızda daha fazlası gelecektir. Now, what would it be like if you were the energy of $100 million? Acaba nasıl olurdu 100 milyon doların enerjisi olabilseydiniz siz? Or we can do 100 million euro. Ya da bu 100 milyon euro da olabilir. And it's like when you go to the how of what does that look like, it's not a how, it's an energy that you be. Bu nasıl olur derseniz bu aslında nasıl sorusu değil. Bu sizin olacağınız enerji aslında. So number one is you have to make the demand.
Birinci kural şu, talebi yapmanız lazım, talep etmeniz lazım. Now, when you make a demand, it's no matter what it takes and no matter what it looks like, I'm changing this or I'm creating more revenue streams. Bu öyle bir talep ki ne olursa olsun ben bunu değiştireceğim, bu problemi değiştireceğim ya da daha fazla hayatıma para akışı alanları yaratacağım diyebilirsiniz. I mean, I'm pretty busy being a worldwide coordinator of Access Consciousness and have Joy of Business. Ben oldukça meşgul bir insanım aslında. Access Consciousness'ın uluslararası koordinatörüyüm. Aynı zamanda İşin Neşesi'nin kurucusuyum ben. And Brendan, my enjoyable other, and I keep asking, how many more revenue streams can we create? Benim hayat arkadaşım Brandon'la beraber hep sorduğumuz bir soru var. Hayatımıza daha fazla para kaynağı getirecek neleri ekleyebiliriz, neleri ilave edebiliriz diyoruz. And at the moment, it's like, we've both had this awareness that real estate is something that we could make money from. Şu anda ikimizin de bir farkındalığı var. Emlak işine girersek oradan para yaratabileceğimizi algılıyoruz. So we're asking land to show up so that we can build on it. Şu anda sorduğumuz soru şu, bir arazi ortaya çıksın istiyoruz ki biz onu alalım, ona bir yatırım yapabilelim. And we're finding some of the most beautiful pieces of land. Ve çok güzel araziler buluyoruz. Muhteşem manzarası olan, muhteşem görüntüsü olan araziler var etrafta. Bunları da buluyoruz biz. And we are playing with the idea of what this could look like. Ve bunun neye benzeyebileceği fikriyle oynamayı seçiyoruz. And it's like all of you have something that you know, something that you're aware of, something that you find easy, that you're willing to receive, that you can make money from. Hepinizin bildiği bir şey var. Çok kolay olarak yapabildiği ve aslında bunu dikkate aldığınızda, bunu ortaya koyduğunuzda çok kolay parayı yaratabilirsiniz. Real estate's been an awareness of mine for quite a few years. Emlak konusu belli bir zamandır, oldukça birkaç zamandır aklımda olan bir konuydu. What is it for you? Do you know antiques really well? It's like, or is it real estate? Or something else? What industry do you know well or have an awareness of that you can actually make more money from? Sizin böyle bir konu, ne tür bir konunuz var sizin dağarcığınız? Mesela antika konusu olabilir, antikaya bir ilginiz olabilir ya da emlak konusu olabilir benim gibi. Nedir o bildiğiniz endüstri ki oradan çok kolaylıkla bir para yapabilirsiniz? Çünkü farkındalığınız var. Oradan daha fazlasını yaratabilirsiniz siz. So you have to destroy and uncreate all the places that you've decided that you're too busy, that you can't fit anything else in, that you couldn't possibly add anything else to your life. Her nerede karar verdiyseniz çok meşgulsünüz, çok işiniz gücünüz var ve daha fazla para yaratmak için hayatınıza yeni bir şey ilave edemezsiniz. Bunun hepsini yıkıp yaratımını iptal etmek ister miydiniz? Simone? Evet. People are saying yes, I guess. Okay, cool. Oh, you froze for me for a little while. Okay, yes, so everything that is. So did you. Right, no, good and bad. Pock and pot on it. Your froze us. Bir an arkadaşlar donduk. Bununla ilgili ne varsa hepsini yıkıp yaratıp iptal edemeyiz dedi. Evet dedik. Right and wrong, good and bad, pock and pot, online, short, boys and beyond. So number 2 is don't judge yourself. İkinci kuralımız şu arkadaşlar. Kendinizi yargılamayın. It's like you have to play with money and be grateful for what you have created and don't judge it. Lütfen parayla oynayın ve şükran duyun ne yarattıysanız ve asla yargılamayın. Because if you have gratitude, then more can show up. You have gratitude for every single euro, dollar, anything that you earn, then more can show up. Eğer ki şükran duyarsanız yarattığınız her şeye, bu tek bir dolar, tek bir euro bile olabilir. Şükran duyduğunuz sürece daha fazlası ortaya çıkacaktır. So if you go into judgment, it's like you'd limit what can show up. Because if you look at it and it's like you start to judge money, money doesn't actually desire to be near you. Eğer yargılamaya başlarsanız bilin ki olan şey şu, ortaya çıkacak şeyi sınırlıyorsunuz. Paranın şeyi budur aslında, yani yargılamaya ihtiyacı yoktur paranın. So no judgment means no conclusions. Hiçbir yargı yapmamak şu demek aslında, asla sonuca gitmemek. So every conclusion that you have around money, truth, we destroy and uncreate it. Parayla ilgili her ne sonuca vardıysanız bunun hepsini gerçek, yıkıp yaratıp iptal edebilir miyiz? Because is it even your point of view anyway? Evet. Bu belki de sizin bakış açınız bile değildir aslında. Right and wrong, good and bad, pock and pot, online, shorts, boys and beyonds. And ask a question. It's like,
if you were choosing your reality with money, what would you choose? Şöyle bir soru sorabilirsiniz. Eğer ki siz parayla olan kendi realitenizi seçiyor olsaydınız, neyi seçerdiniz? Okay, so number 3 tool is to destroy and uncreate everywhere that you have uninvited money. Üçüncü yolumuz şu, size söylemek istediğimiz, her nerede parayı hayatınıza davet etmediyseniz bunu yıkıp yaratımını iptal edebilir miyiz? Because we're so quick to ask for money to show up. You'll ask for money to show up in the morning, and then by the time you're going to bed at night, you've uninvited money. Bir şekilde parayı talep etmekte çok aslında aceleciyiz, çok hızlıyız, bunu yapabiliyoruz. Mesela sabah kalkıyoruz, parayı talep ediyoruz ama gece yatağa gittiğimiz ana kadar olan zaman içerisinde parayı kendi hayatımıza davet etmiyor olabiliyoruz. I mean, all you have to do during the day is even think, I can't afford this, or that's not possible, and you've just uninvited money. Bir şekilde gün içinde eğer düşündüyseniz ki ben bunu satın alamam, buna mali gücüm yok, bu mümkün değil benim için. İşte bunu söylediğiniz anda bile bir şekilde parayı hayatınıza davet etmiyor oluyorsunuz. You have to start to be the energy of a greater invitation. Daha büyük bir davetiye için enerji olmanız lazım. For example, Brendan and I went skiing recently in Colorado, and we're going up this chairlift, and there's these beautiful, beautiful, big, huge houses, and they're probably like $3 to $5 million in the mountain. Brandon'la yani Simone'un hayat arkadaşı Brandon'la beraber Colorado'da kayak yapıyorlarmış ve kayak yaparken bu gittikleri kayak pistinde ve çıktıkları işte o bütün chairlift diyorlar onlara, orada gördükleri evlerin değerleri $3-5 milyon. And there's a man sitting next to us, and he says, I'd never be able to afford to buy one of those. And Brendan and I are like, what would it take for us to be able to get one of these houses? Yanımızda oturan tüm bu işte kayak yöresinde yanlarında oturan bir bey demiş ki benim asla bu evleri alabilecek kadar param olamaz. Asla ben bunları alacak güçte olamam. Halbuki Brandon'la Simone yan yana otururken diyorlarmış ki ne gerekir acaba? Neler yapabiliriz? Neler olabilir böyle bir eve sahip olabilmek için? Biz de kendileri bu soruyu soruyorlarmış. It's like, what if you could ask for everything to show up? Ya sorabilseniz her şeyin ortaya çıkmasını, bu nasıl olurdu? Because the thing is, if we don't end up buying a house in Colorado, it doesn't mean we're wrong. But what we've done is we've asked the universe to assist us, to show us the possibilities of something like that physically actualizing. Biz aslında hani evrene bu soruyu sorduk Brandon'la beraber ama neticede ortaya çıkmasa bile orada yanlış yaptığımız bir şey yok. Evrenden talep ettik. Olasılıkları istedik. Aslında bir talepte bulunduk biz. I mean, and interesting enough, afterwards we went to Dallas and we had 2 people say to us that they would be interested in investing with us as well. İlginç olan şey şuydu. Bu gezimizden sonra Dallas'a gittik ve Dallas'ta 2 kişi bize dedi ki bizlerle beraber yatırım yapmayı düşünebilirler. So the universe started showing us ways. Ve bir şekilde evren bize yollarını göstermeye başladı aslında. So you don't narrow your search of possibilities. What you want to do is ask for the greatest possibilities to show up. Olasılıklarınızı küçültmek, daraltmak istemezsiniz. Yapacağınız şey şu, sorun daha fazlası, daha fazla olasılığın ortaya çıkması için. So, what I recommend is at the end of each night, just before you go to bed, write yourself a little note and pock and pod everywhere that you have uninvited money today. Size tavsiye edeceğim bir şey var. Her akşam yatağa girmeden önce yazın bir kenara. Her nerede o gün içerisinde parayı hayatınıza davet etmediyseniz bunu pock and podlayın lütfen. I mean, you ask for more money to show up and then you go to a restaurant and you go, I can't afford to buy the expensive champagne. Eğer ki bu şekilde parayı hayatınıza davet etmek istiyorsanız ama bir restorana gittiyseniz diyorsanız ki ben bu şampanyayı içemem çünkü benim için çok pahalı. Now, it doesn't mean you have to buy the expensive champagne. Bu demek değil ki o pahalı şampanyayı almanız gerekmiyor aslında. But you have to be willing to receive it. Bunu alıp kabul etmeye istekli, gönüllü olmanız lazım. So instead of going, I can't afford this, ask a question. What would it take for us to be able to drink this champagne? Buna sahip olamam, buna benim gücüm yetmez demek yerine bu şampanyayı içebilmek için ne gerekirdi diye soru sormayı tercih edin. It could show up as more money in your bank account. It could show up as someone buying you a bottle of champagne or a glass. Belki birisi size bu şampanyayı satın alabilir, size hediye edebilir, size sunabilir ya da sizin banka bakiyeniz artabilir bu soruyu sorduğunuz için.
I mean, the fun thing about this is you don't have to work out the how. All you have to do is literally start asking questions and change your point of view. İşin enteresanı aslında nasıl sorusunu sormanıza gerek yok. Sadece siz soruyu sorsanız ve de bir şekilde eğlenceli bir şekilde sorsanız bu sizin bakış açınızı değiştirmek için aslında yeterli olacaktır. Now, the next tool that I'm going to give you is I think pretty much one of the tools that ended up getting me out of debt. Bundan sonra size sunacağım araç aslında listemizdeki araç, yani bu 7 aracı sayıyoruz ya arkadaşlar. Aslında bu araç beni gerçekten borçtan kurtaran aracın ta kendisidir. It was the main one anyway. Evet, ana araç buydu aslında benim için. Because I really had to change a lot of points of view and I had to just do the tool no matter what. Gerçekten çok fazla bakış açım vardı. Bunları değiştirmem gerekiyordu ve bu aracı ne olursa olsun kullanmam gerekiyordu. I mean, I was $187,000 in debt. $187.000 borcum vardı. I owe all these people money. Bir sürü insana para borcum vardı. And the tool is to put 10% of your earnings away every single day. Ve aslında sunulan araç da şuydu. Bütün kazançlarımın %10'unu her gün alıp kenara koyacaktım. So this made no sense to me whatsoever. Bu bir şekilde benim için hiç anlam ifade etmedi. Kim ne derse desin hiç anlamadım ben bunu. Which most of the time it won't make any sense. Çoğu zaman da gerçekten bu pek de anlam verilebilecek bir araç değil aslında. It's not designed to make sense. It's designed to change the energy you have around money. Aslında bu anlamlandırılması gereken bir araç değil. Sadece parayla ilgili, paranın etrafındaki enerjiyi değiştirmek için tasarlanmış bir araç. So I gave myself a time frame and I said, okay, I'll do this for 3 months. I'll put 10% away of everything that I earn for 3 months and see what happens. Kendime şöyle söyledim. Kendime bir zaman vereceğim dedim. Diyelim ki 3 ay verdim kendime. 3 ay vermeyi istiyorum ve bu 3 ay boyunca kazandığım tüm paranın bir seferinde %10'unu kenara koydum. So even though I owed people money, every week I put my 10% away. İnsanlara para borcum olmasına rağmen her hafta kazandığımın %10'unu kenara koydum. Had all these bills to pay. Bütün ödemem gereken faturalarım da vardı bu arada. And what I did was I actually rang every single person that I owed money to and I apologized and said, look, I'm doing my best to get you this money back. Ve benim borcum olan herkesi tek tek aradım ve dedim ki biliyorum hani sizlere olan borçlarım var. Bunları bir şekilde ödeyeceğim. Because I wanted to be aware of my financial reality. Gerçekten finansal realitemin farkında olmam gerekiyordu. Simone, can I just interrupt for a second? Our Skype chats keep coming to my screen. Francesca, Rebecca, if there is any way that we don't use our... Put don't disturb on, it won't come. If I just say do not disturb, will I not see? Yeah, and I didn't say because we needed to... Yeah, hold on, perfect. Yeah, I think I lose them. Yeah, perfect. Thank you. Yeah. You're welcome. It just keep popping. Okay, so then I put 10% away, but what happened was after 3 months, I realized that I started to have money. Fark ettim ki bu 3 ay boyunca bu aracı kullandıktan sonra olan şey şuydu, param olmaya başlamıştı benim. So the energy started to change for me, and it was about $30,000 that I required in my bank account when I had this total sense of peace with money. Ve bu öyle bir enerjiydi ki bu enerji değişmeye başladı. Ve öyle bir noktaya geldim ki benim banka hesabımda $30.000 kadar para olduğunda kendimi bir rahat hissettim, bir ferah hissettim ben. And everybody has a certain amount of money that will create that sense of peace. Bu derece huzuru yaratabilecek herkes için farklı bir miktar vardır. Now, if you've heard this tool and you put your 10% away and then you spent it and you did it and you spent it, please don't judge yourself. Eğer bir şekilde bu %10 aracını daha önce duyduysanız ve bu %10'u kullandıysanız, yani yapıp paraya kenara para koyduysanız ama tekrar kullanıp harcadıysanız, tekrar kenara koyduysanız, tekrar harcadıysanız lütfen kendinizi yargılamayın. All of Access Consciousness tools are about not judging you. Access Consciousness'ın bütün araçlarının aslında özü, esası kendinizi yargılamamakla ilgili. And yet we tend to do that every day, judge ourselves. Ama biz kendimizi her gün yargılıyoruz maalesef. So it's not about judging you, it's about creating a different reality. Bu aslında kendinizi yargılamakla ilgili değil, farklı bir realiteyi yaratmakla ilgili. Now, a friend of mine
put his 10% away and spent it, 10% away and spent it. He did that whole routine. Benim bir arkadaşım vardı. Bu bey sürekli o %10'unu kenara ayırıyordu. Ondan sonra gidiyor kullanıyordu. Harcıyordu yani bu %10'u. Tekrar %10'u kenara koyuyordu. Tekrar gidip harcıyordu. Bu rutini yaptı sürekli döngü halinde. And then he said to me, "Can you hold my 10% and don't give it back to me even if I ask?" Ve en sonunda bu bey demiş ki Simone'a, lütfen bu benim %10 hesabımı sen tutar mısın? Ve ben istesem bile senden, harcamayı arzu etsem bile bana geri verme. Sen tut onu. Ben sana vereyim sürekli bu %10'umu. Sen de dursun. So I said, "Sure." And he gave it to me and I held it. And sure enough, he asked me if he could have it at one stage and I said no. Ve bey Simone'a parasını vermiş gerçekten ve saklamış Simone. Ama bir gün bey gelmiş demiş ki ben alabilir miyim? İhtiyacım var o parayı. Bana verir misin? Simone hayır demiş. Vermem. Kesinlikle vermem. And when it got to about $4,000 or $5,000, I realized that there was a different energy with it and I could actually give it back to him. And at that stage, he was like, "Oh, wow, I have $4,000 or $5,000 in my 10% account." Bu öyle bir şey oldu ki 4-5 bin dolara ulaşınca bu beyin Simone'un sakladığı para miktarı farklı bir enerji oldu. Ve öyle bir şey oldu ki ben düşündüm ki ben bu parayı artık geri verebilirim o beye. Ve aynı şekilde bey de demiş ki hani ben bu 4-5 bin dolar bende tamamen farklı bir algı yarattı. Farklı bir enerjisi var bunun. So now I think he has about $20,000 and he has so much joy with having his 10% account. Bu bey şimdi sanırım 20 bin dolarda bir rakam söyledi Simone. Bu kadar parası var kenarda ve eğleniyor bu %10'u yapmakla ve gerçekten de parayla ilgili huzuru var artık. And that's the idea for it to bring you joy and change your point of view. This is not a tool to torment you. Bir şekilde bu sizi işkenceye sokmak için bir araç değil. Eğlenin diye bir araç ve bakış açılarınızı değiştirmek adına, parayla ilgili bakış açılarınızı değiştirmek adına sunulmuş bir araç. You have to choose it because you desire to create a different reality, not choose it because you hear me say it or Gary say it or somebody else say it. Farklı bir realiteyi yaratmak için bunu seçiyor olmanız lazım. Ben söyledim ya da Gary söyledi diye bu aracı yapmanız gerekmiyor. So it's like pock and pot everywhere that you're not willing to have a different reality by creating your 10%. Bu %10'u yaratarak, bu %10'u kullanarak her nerede farklı bir realiteyi yaratmayı arzu etmiyorsanız bunu pock and potlayın. And everything at that is times a gazillion, right and wrong, good and bad, pock and pot, all nine shorts, boys and beyonds. Bununla ilgili ne varsa hepsini pock and potladık. So number 5 tool is the willingness to be rich. 5. aracımız arkadaşlar listemizde zengin olmaya arzu etmek, gönüllü olmak. It's like, are you willing to earn more money than your family? Ailenizden daha fazla para kazanmayı, yaratmayı arzuluyor musunuz? Are you willing to earn more money than your partner? Hayat arkadaşınızdan daha fazla para kazanmayı istiyor musunuz? Gönüllü müsünüz buna? It's like most people have this limit of like the capacity that they can earn within their family. It's like you can't earn more than your dad or you can't earn more than your brother, whatever that is. Öyle enteresan bir şey ki insanların kendi kapasitelerini aileleriyle ya da hayat arkadaşlarıyla ya da abileriyle, babalarıyla sınırlıyorlar. Onlardan daha fazlasını kazanamayacaklarını, yaratamayacaklarını düşünüyorlar. So all of those limitations, those conclusions and those glass ceilings where you destroy and uncreate it. Bütün bu sınırlamaları, bütün bu sonuçları, bütün bu sanki cam tavanlarımızın hepsini yıkıp yaratımı iptal edebilir miyiz? Right and wrong, good and bad, pock and pot, all nine shorts, boys and beyonds. Evet. Pock and potladık. People are saying yes. And unmuting themselves, I guess. Evet. Don't forget to mute yourself. Kendinizi sessiz almayı unutmayın ama arkadaşlar. Ben sizi görüyorum ekranda o zaman. So, and the other thing too, the willingness to be rich, and it's like, so what I want you to do, this is a little bit of home play. Sizden yapmanızı istediğim bir şey var. Bu küçük bir ev ödevi gibi olacak. It's like walk in a neighborhood that you consider wealthier than where you live. Şu anda yaşadığınız yerden daha zengin olduğunu düşündüğünüz, bildiğiniz bir çevrede yürüyüş yapın. Bir komşu çevrede yürüyüş yapın. Shop in shops that are wealthier than what you would usually shop in. Normalde alışveriş yaptığınız dükkanlardan değil de normalde yaptığınızdan daha pahalı, daha zengin insanların alışveriş yaptığı dükkanlardan alışveriş yapın. And walk around every house that you pass that you think you can't afford, every pair of shoes that you think you can't afford, and pock and pot everywhere that you think you can't afford something. Bir şekilde öyle evlerin etrafında dolaşın ki, öyle ayakkabılara bakın ki bunları siz aslında ben bunları satın alamam, bunlara gücüm yok diyeceksiniz. Ama her nerede bunu söylüyorsanız bütün bunların hepsini pock and potlayın.
Because if you have the point of view that you can never afford a 10-bedroom house, then you will never be able to afford a 10-bedroom house. Ne anneciğim? Eğer ki kendinizi sessize almanız lazım arkadaşlar. Kimse konuşan bir bayan var. Çocuğuyla konuşuyor galiba. Simone need to say them, they need to mute themselves. Okay. Sessize almayı unutmayın kendinizi. Eğer ki diyorsanız ki benim 10 odalı bir evim olamaz ve 10 odalı evin olduğu bir yerde buluşuyorsanız, dolaşıyorsanız onu bir şekilde poken potlayın lütfen. So have fun with it. Walk into a shop, try things on, do whatever makes you feel good about it, but don't have this energy of I can't. The energy has to be what would it take? Bir şekilde dolaşın, eğlenin, bu tür dükkanlara girin, bu tür evlerin etrafından geçin ama asla şu enerjiye girmeyin. Ben buna sahip olamam, benim buna gücüm yok. Bunu yapmayın, bu enerjiye girmeyin. Again, it's not about the less than, it's not about judging you, it's about creating more. Bu bir şekilde sizi yargılamakla ilgisi yok. Gerçekten bütün olması gereken şey daha fazla yaratmakla ilgili. Okay, number 6 tool is creating and buying something that has intrinsic wealth. 6. aracımız şöyle bir araç. Bir şekilde kendi içsel değeri olan bir şeyi, böyle bir serveti yaratmak ya da satın almak. And it's like, so what do I mean by intrinsic wealth? It's something that has value. As soon as you buy it, you can literally make money from it. Ben bu kendi içsel servet değeri olan şey demekle neyi kastediyorum? Onun kendi kendisine değeri olan bir şeyden bahsediyorum. Satın aldığınız andan itibaren değeri olacak bir şeyden bahsediyorum. I'm going to see if we can see this. Onu This is görebiliyor a musun? Colombian emerald with diamonds around it. Bu Kolombiya'ya ait, Kolombiya bir özel bir taş ismi söyledi. Etrafında bütün pırlantalar var. Hepiniz görebiliyor musunuz Simone'un elinde tuttuğu yüzüğü? Now, I ended up buying this with my 10% account. So I wear my 10% account on my hand. Ben şu anda aslında bu yüzüğü %10'luk bu kendi kenara koyduğum hesapla aldım. Yani ben şu anda aslında parmağımda taşıyorum diyor Simone yüzüğü göstererek. Benim %10'luk hesabım bu parmağımda. I know it's worth more than what I paid for it. Biliyorum ki ben onun için yaptığım ödemeden şu anda aslında daha değerli bu yüzük. Değeri artmış vaziyette. And it creates the energy of always having money. Öyle bir enerji yaratıyor ki bu yüzük. Daima benim param var. Ben bunu biliyorum. Bu enerjideyim. Now, when I first heard Gary talk about this tool, I had lots of fashion jewelry. I was very big on big, colorful, beautiful pieces of fashion jewelry. Ben bunu ilk geriden duyduğumda aslında bu enerjiyi yaratmakla ilgili bu aracı duyduğumda geriden ben o zaman için çok fazla moda olan aslında mücevherler takıyordum. Böyle moda neyse onları alıp takıyordum. Ona meraklıydım. Every single piece of jewelry that I bought was worth nothing as soon as I bought it, pretty much. Satın aldığım bu tür moda olan bütün mücevherler aslında neredeyse alır almaz değerini kaybediyorlardı. Hiçbir değeri yoktu bunların. And then someone brought me a gift of this 18 karat smoky topaz ring. And as I wore it, I was like, oh, that's what it's like to have money. Birisinin 18 karatlık topaz bir yüzüğünü takmış Simone ve demiş ki bunu takar takmaz paraya sahip olmak demek böyle bir şey. So even use that tool. Go into an expensive jewelry shop and try on a $30,000 watch and see what it feels like to have it on you. Bir şekilde çok pahalı bir dükkana gidin ve orada pahalı diyelim ki $30,000 bir saati alın kolunuza takın. Bakalım bu size nasıl hissettirecek, bu nasıl bir şey gösterecek size. Don't act like you can't have it. Bir şekilde ona sahip olamayacağız, ben bunu alamam, buna gücüm yetmez gibi davranmayın. And as you've got it on, look down and in your head, pocket pot everything that doesn't allow you to receive something like this. Bir şekilde onu kolunuza taktığınızda şöyle bir bakın. Deyin ki böyle bir şeye sahip olmama, alıp kabul etmeme engel olan ne varsa hepsini poken potlayın. So if you start to buy things that have intrinsic value, you start to invite more wealth into your life. Bir şekilde kendi iç değeri olan, serveti olan şeyleri almaya, satın almaya başlarsanız bu şekilde hayatınıza daha fazla serveti aslında davet ediyorsunuz. Now, number 7 tool is carry an amount of money around with you that you perceive a wealthy person would carry. 7. aracımız arkadaşlar listemizde bir şekilde size göre zengin bir insan diye düşündüğünüz kişinin üstünde taşıdığı kadar parayı üzerinizde taşıyın. Now, this was another tool that was really odd for me, but I thought I'm just going to do it anyway.
Bu benim için aslında gene çok garip bulduğum bir araçtı. Access'in sunduğu araçlardan acayip bir taneydi ama garip bulmama rağmen ne de olursa olsun yaptım ben. And in my handbag, I carried a little purse around with me that has about $1,000 in different currencies because I travel so much. I thought that would represent more who I am. Bir şekilde benim küçük bir cüzdanım vardı. O cüzdanımın içerisinde farklı farklı para birimlerinden yaklaşık $1.000 karşılığında bir para taşıdım. Çünkü ben çok seyahat ediyorum ya. Farklı farklı para birimlerinden para taşımak bana daha akıllıca geldi. And I actually have like a little gold bullion in there as well, like a little ounce of gold. Küçük böyle bir altın parçacık da varmış taşıdığı aslında. Altın da varmış. Now the thing is, you never ever spend this money. This is not for you to spend. This is for you to have around you. Bir şekilde yalnız bu hiç harcayacağınız bir para değil. Asla asla harcamamanız lazım. Bu sizin üstünüzde sürekli taşımanız gereken bir miktar. Now, the best way I can describe this is if I drink, I always have a bottle of water with me, right? And it's like, if I don't have water with me, I get thirsty. If I have water with me, then I don't really get thirsty. Bu şöyle bir enteresan bir şey aslında. En iyisi de tarif edebileceğim şey şu. Ben yanımda sürekli şişesini gösterdi. Su şişesini. Simone sürekli bunu taşıyorum diyor. Taşıdığım zaman aslında susamıyorum. Ama eğer taşımazsam susuyorum. So the same thing as having money. It's like if you have money, you don't have this lack of having money because you always have money on you. Bir şekilde üstünde para taşımak da işte aynen böyle bir şey. Yani üstünüzde para varken parasızmış gibi hissetmiyorsunuz. Eksik gibi hissetmiyorsunuz kendinizi. Hala üstünüzde para var çünkü paranın enerjisi var. So you have to remember, money is not the source of creation. You are the source of creation. Şunu unutmamanızı çok istiyorum. Sizsiniz yaratımın kaynağı, para değil. And money will create an energy for you to create more. Para size öyle bir enerji yaratacak ki siz daha fazla yaratacaksınız bununla. Because if you're always stressing out about money or thinking that you can't have something or going to the negative and judgmental side of money, bir şekilde parayla ilgili hep stres içindeyseniz ve parayla ilgili olarak yargılarınız varsa, negatif düşünceleriniz varsa, rather than creating this abundance of money all around you, halbuki bir şekilde parayla ilgili bolluk, bereketi yaratabilirsiniz etrafınızda. It's like you'll start to have more money with you if you change your point of view. You'll start to have more possibilities show up if you change your point of view. Bakış açınızı değiştirirseniz parayla ilgili olasılıklar değişiyor. Realiteniz değişiyor. Olan şey bu aslında. So there's 7 tools. 7 tane aracımız var. That you can choose to use them or not use them. Bunları kullanmayı seçebilirsiniz ya da seçmeyebilirsiniz. Size kalmış bu. But without a word of a lie, these are the tools that got me out of debt and allow me to still continuously create more money and more possibilities. Ve yalan söylemeksizin size yapmak istediğim bir itiraf, gerçekten beni borçtan çıkaran işte bu araçlardı. Ben bu şekilde daha fazla para ve daha fazla olasılık yarattım bu araçları kullanarak. And I'm going to give you one more tool, number 8. Size bir araç daha sunmak istiyorum. Bu 8. aracımız size sunmak istediğimiz. Be happy and do something you love. Mutlu olun ve sevdiğiniz bir şeyi yapın. Because money follows joy, joy does not follow money. Çünkü para neşeyi takip eder. Neşe parayı takip etmez. It's like most people think that they'll be happy once they get money. And it's like, that's not true. You can choose happiness right now. Birçok insan düşünür ki param olduğu zaman mutlu olacağım. Aslında bu böyle değildir. Şu anda mutlu olmayı seçebilirsiniz. And if you are doing something you love, the money will show up. Eğer ki sevdiğiniz bir şey yapıyorsanız para ortaya çıkacaktır. So what is it that you would truly love to be doing, being and creating that you're currently refusing to do, be and create? That if you did do, be and create it, it would change your entire reality. Bir şekilde nedir bu? Olmayı çok sevdiğiniz, yapmayı çok sevdiğiniz, yaratmayı çok sevdiğiniz bir şey var. Ama bir şekilde reddediyorsunuz onu, olmayı, yaratmayı ya da yapmayı. Eğer ki bunu değiştirebilseydiniz, buna izin verebilseydiniz bütün realiteniz değişecekti. And everything that is times a godzillion, right and wrong, good and bad, pock and pot, all night, shorts, boys and beyonds. Bununla ilgili ne varsa hepsini yıkıp yarısını iptal ettik ve poken potladık. Cool. So that's the tools for today. Thank you so much for joining us. Does anyone have any questions? Bugün için bu kadar. Bütün araçlarımızı sunduk size. Teşekkür ederiz bize katıldığınız için. Soruları olan var mı?
I think we have time for a couple of questions. Birkaç soru için zamanımız var diyor Simone. Bir iki soru yani. Merhaba. Merhabalar. İsmim Sevgi. Sorum şu, bu ayırdığımız %10'luk parayı hiç mi harcamayacağız, yoksa kendimiz iyi hissettiğimiz belli bir limite geldiğimiz zaman harcayabilecek miyiz, ya da en son bahsettiği gibi bir değere, yüzlük gibi bir değere mi çevirmeliyiz? Her zaman bir %10 mutlaka devamlılıkta mı olmalı? Teşekkürler. Kenarda kalmalı mı? Aynen. Sevgi is asking Simone regarding this 10%. She's saying like, shall we not actually spend this at all? We should not ever touch that amount of money, or there should be a limit that after, you know, we can still use it or spend it. Or like you suggested, should they buy a ring, something like that, something valuable to keep it? Okay, so never spend it. Never spend it in the sense of spending it on something. Like, this is not for when you get in trouble, not for when, you know, save it for a rainy day. This 10% is an honoring of you. Hiçbir şekilde harcamayın dedi arkadaşlar. Hiçbir şekilde harcamayın gerçekten. Bu sizin problemleriniz olduğunda harcayabileceğiniz bir tasarruf hesabı gibi ya da kötü bir duruma düştüğünüzde kullanacağınız bir miktar gibi değil. Aslında bu miktarın esas anlamı, esas amacı sizi onurlandırmak. And the thing is, it's about recognizing what you require. Like, at the moment in my life, I always have about $70,000 sitting in my bank, in my 10% account. Mesela diyor ki Simone, şu anda onun banka hesabında, bu %10'luk banka hesabında $70.000 yatıyormuş. Ve aslında bu olan şey şu diyor, yani fark etmeniz lazım sizin için nedir bu miktar. It's like that works for me. And it's like what I've also done is I have brought some jewelry, and I've also brought gold, brought bullion gold, and I've brought blocks of silver, which is a lot of fun because you pile them up on your safe, and it's lots of fun to look at it. Bir şekilde bu benim işime yarayan şekli diyor Simone. Ama onun ötesinde de ben çok fazla mücevher de satın alırım diyor. Ve altın satın alırım diyor. Külçe altınlardan bahsediyor. Ve gümüş de satın alırım diyor. Aynı zamanda da bunları diyor benim kasamda tutmak benim için de çok eğlenceli bir şey. Evimin kasasında tutmak yani. We have a bar of silver, 5 kilos, that's our doorstop for our bedroom. 5 kiloluk gümüş külçeleri varmış. 5 kiloya tekabül eden gümüş külçeler varmış. Evimde diyor işte birkaç adım ötede evimde bu kadar para yatıyor yani. But it's like, that's fun for us to have a doorstop that's a big chunk of silver. Bizim için çok eğlenceli bu diyor. Yan odada bu kadar işte külçe halinde gümüşün yatıyor olması bize çok eğlence veriyor. So you will all have an amount of money that gives you this sense of peace. And for me, like I said, $70,000 in the bank account, and then I only buy things that add to my 10% account. I do not spend this on my mortgage or my rent or anything like that. Bir şekilde diyor bu işte bana huzur veren, aslında huzur hissi veren rakam bu benim için $70.000 ve ben bunu asla harcamam. Onun üstüne koyarım ama harcamam bir şekilde. Because if you do that, the only person you're cheating on is you. Eğer bunu yapıyorsanız aldattığınız tek kişi aslında sizsiniz. So again, it's back to making that demand that no matter what it takes and no matter what it looks like, you're changing your point of view around money and creating more. Ve bir şekilde diyor bu hani ilk araçta vardı ya söyledik yani talep etmeniz lazım kendinizden ve ne gerekirse gereksin, ne yapmanız gerekirse gereksin parayla ilgili bakış açınızı değiştirmenizle ilgili. And I'm not saying daha that fazlasını yaratmakla ilgili. Sorry. That's okay. I'm not saying that it's easy. Sometimes it's hard to make those choices, and yet it's interesting because the choices actually create your life to be greater. Bir şekilde bu kolay gibi söyleniyor ama her zaman da kolay olmayabilir, zor olabilir diyor. Aslında bu hayatınızı, yaratmayı seçtiğiniz hayatınızı seçmekle ilgili. Yani ne seçiyorsunuz, siz neyi seçiyorsunuz? But we are so used to creating choices that make our life less. What if it was time to change that? Bir şekilde o kadar alışkınız ki hayatımızı daha az yapan seçimler yapmaya, yaratımlar yapmaya. Ya artık bunu değiştirmenin zamanıysa? What if every day you asked, what choices could I make today that would create my life greater? Her gün sorsanız nasıl olurdu? Ben bugün ne seçimler yapabilirim ki gerçekten yaratmak istediğim hayatımı yaratabileyim? Şimdi burası ilgimi çekmeye başladı.
One more question? Bir sorumuz daha var arkadaşlar. Soru sormayıp da sessize almayanlarınız var kendilerinizi. Bütün evdeki konuşmalarınızı duyuyoruz. Mümkünse kendinizi sessize alır mısınız? Soru sormayacak olanlar. I have a question. Teşekkürler. I have a question. Ya, Özgür sanırım. Yes. I'm not working right now. I'm a retired person. My husband is working actually. And our money is not at the bank and we have a lot of debts right now. So how can I manage with the 10% issue? Let me translate you into Turkish. Bu arada arkadaşlar hala soru sormadığı halde kendini sessize almayanlarınız var. Lütfen sessize alır mısınız? Francesca, is it possible to meet the people who is... Onu tanıyor musun, tanımıyor musun? Anyway. Özgür'ün sorusunu Türkçe'ye çevirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Özgür dedi ki ben çalışmıyorum şu anda. Emekliyim. Aynen. Özgür aslında kendin de çevirebilirdin. Emekliyim. Sadece eşim çalışıyor diyor. Ve dolayısıyla borcumuz var. Hani borcumuz varken bu %10'u nasıl yapacağız? Nasıl kenara koyabileceğiz? So my first question would be, truth, do you actually really wish to be retired? Simone, can you just repeat? I cannot find a work right now because of my age, although I have very good credentials. So I need to poke and poke this as well. I know. We need to get Ebru to translate. Translate it. Yes, that's cool. So your question was, Simone, truth, are you willing to work? Is that? Yes. Do you really wish to be retired? Retired. Emekli olmayı istediniz mi diye soruyor. Özgürcüğüm kendi cevabını tercüme edebilirsen sevinirim. Çünkü araya Tabii çok ki. ses giriyor bana. Evet. Şu anda iş bulamıyorum. Çalışmak istiyorum fakat iş bulamıyorum. Bunu da poke and pod yapmam gerekiyor anladığım kadarıyla. İlk kez katılıyorum çünkü Access Conscious'a. This is actually her first time, Simone. This lady's first time in Access Consciousness. Okay. I did that one. So then what I would ask is, like, destroy and see if you can change your point of view. And it's like, change your point of view that you cannot get a job because of your quote-unquote age. Change your point of view that you can't get a job because any of the causes that come up, it's like you need to ask more questions around that. Sorry, Ebru. That's okay. No. Bayana Simone'un tavsiyesi şöyle arkadaşlar. Diyor ki bakış açını değiştirmen lazım. Onu poken potlaman lazım. Yani yaşından dolayı iş bulamayacağına dair. Nerede çünkü diyorsan, çünkü bu yüzden dolayı çalışamam, çünkü şu yüzden dolayı yapamam. Bütün çünküleri ne çıkıyorsa, ortaya ne çıkıyorsa aslında bununla ilgili hepsini poken potlaman lazım diyor. Daha fazla soru sorman lazım diyor. I mean, what if there was something totally different that you could be creating? Ya tamamen farklı bir şey varsa yaratabileceğin aslında. So what you can all do is start to write a list of everything that you love doing. And it could be anything, like walking the dog or baking cookies, like anything. Bir şekilde bir liste yapmanızı rica ediyorum diyor Simone. Bu öyle bir liste ki bütün sevdiğiniz, yapmayı sevdiğiniz her şeyi listeleyin. Ama bu her şey, mesela diyor ki köpek gezdirmek, köpekleri yürüyüşe çıkartmak bile olabilir ya da kurabiye yapmak bile olabilir. Böyle bir liste hazırlayın kendinize. And do it for like a week, okay? And it's like, have that list near you, and every single time there's something that you love doing. Like, it could be, I don't know, doing someone's hair or making phone calls. You're on the phone, you think, oh, I love chatting to people. Write it down. Write every single thing down that you love doing and being. Okay. Bir şekilde diyor her hafta bu listeyi yanınıza taşıyın ve neyi yakalıyorsanız sevdiğinize dair bunları lütfen o listeye ilave edin. Mesela birinin saçını yapmayı mı seviyorsunuz ya da telefonda konuşmayı seviyorsunuz, işte insanlarla muhabbet etmeyi çok seviyorsanız ama ben bundan da hoşlanıyorum deyip o listeye lütfen bunları ekleyin her hafta. And then ask, okay, so truth, what would it take for me to make money from doing any or all of these? Ve sorun kendinize diyor. Gerçek, ya bunların bir tanesini ya da tamamını yaparak para yaratmam için ne gerekirdi? Ask the universe, show me what is possible here. Evrene sorun. Evrene deyin ki burada ne mümkün benim için? And at the end of each day, you have to poke and pod everything that doesn't allow you to receive what the universe is willing to gift you. Ve her günün sonunda evrenin size vermeyi, evrenden daha doğrusu almaya gönüllü olmadığınız ama evrenin size vermeyi seçtiği her şeyi poke and podlayın. And the poke and pod, the clearing statement of access consciousness,
I'm probably going to ask Ebru. Oh, well, you speak English, so you can have a look at it on theclearingstatement.com, but I'm not sure where you can find out more information in Turkish, Ebru. Yeah, in our website actually. Yeah, in Turkish website. Arkadaşlar bu soruyu soran hanımefendi ilk defa access yaptığı için ve clearing statement'ını kullanıyoruz bu Pokenpod'u. Onun İngilizce web sitesi var. Onun dışında ayrıca bizim Türkiye web sitemizde de access'in. Bunu çok güzel bir videoda açıklıyor Dane. Orada tercümesi var. Oradan da bakabilirsiniz bu cümlenin anlamını. Hiç access yapmayanlar için. And the clearing statement is one of the first crazy things that you hear in Access, but I can tell you it works. Okay. Gerçekten bu temizlik cümlesi Access'in içerisinde duyduğunuz en çılgın cümlelerden bir tanesidir ama ben size şunu söyleyebilirim. Gerçekten işe yarıyor. Gerçekten çalışıyor. Because it's about changing the energy, and you create a point of view, you create an energy with your point of view, and it's about changing that. Ve bu öyle bir şey ki aslında enerjiyi değiştirmekle ilgili. Sizin bir bakış açınız varsa, bir bakış açısı yarattıysanız o bakış açısını da onun etrafındaki enerjiyi değiştirerek aslında değiştirebiliyorsunuz. I mean, instead of I don't have money, what would it take for me to have money? Ask a question. Param yok yerine benim paraya sahip olmam için ne gerekir diye sorabilirsiniz. Soru sormayı öğretiyor aslında. I mean, and you can even ask, well, what energy would I have to be today to contribute to my husband creating more money? Ben bugün hangi enerjiye olabilirim ki eşime daha fazla parayı yaratması için katkı olabilirim diye sorabilirsiniz. Because creation is not linear. Creation is very, very different. Energetic. Yaratım hiçbir şekilde doğrusal değil. Yaratım çok farklı bir şey. Gerçekten bir enerji aslında. And do not buy into this reality's point of view. Ve bu realitenin bakış açılarını satın almayın lütfen. And this reality's point of view is that you have to retire at a certain age, that you can or can't do something because you're too old or you're too young. Bu realitenin bakış açısı şöyle, siz belli bir yaşa geldiğiniz için işte emekli olmanız lazım. Belli bir yaşta olduğunuz için bunu yapamazsınız. Ya çok yaşlısınız ya çok gençsiniz. Tüm bunlar bu realitenin bize verdikleri. In Access Consciousness, we talk about you as an infinite being. Bizi Access Consciousness'ta şöyle bahsediyoruz. Sizden bahsederken sonsuz varlık diyoruz. You as an infinite being have infinite possibilities, infinite choices. Siz sonsuz varlık olarak sonsuz seçimleriniz var, sonsuz olasılıklarınız var. And this reality is like this small. Bu realite ise bu kadar küçük aslında, şu kadarcık. And your reality Compare with is the world. huge. Sizin realiteniz ise çok büyük aslında, çok büyük. Cool. Thank you. So Teşekkür I ederim. think we're at about the end of the show today, kids. Bugünkü şovumuzu bitireceğiz arkadaşlar, çocuklar diyor Simone. Sorabilir miyim peki? There is a question. There is a question, Simone. Okay, one more, but then I have to go because I have another meeting. Okay. Son bir soru diyor. Ondan sonra bir toplantıya girecek Simone. Arkadaşlar son soruyu alıyoruz. Dinliyoruz. İsmim Arzu Öztürk. Şöyle bir sorum var. Ben tam da Simone'un bakış açısıyla evimde bir külçe altın tutuyordum. Fakat üst katıma hırsız girdi, alt katıma hırsız girdi ve ben bunun sanki evrenden bana bir mesaj olduğunu düşünerek sonra aldım, bozdurdum. Yani böyle bir durumda tabii ki bu bir korku, bunu da biliyorum. Peki Access'in böyle bir durumda nasıl bir aracı olabilir? Okay. Simone, this lady, as in a way you say that, like your point of view, having a gold, she has actually a gold. She had a gold. She used to have a gold. But her upstairs neighbors and her downstairs neighbors has thief. Like, you know, somebody broke into their houses. Not her house, her neighbors, like upstairs and downstairs. Of course, that created a fear in her, and she used it, and she actually, you know, not have the gold anymore. And she's wondering, like, what access tools does exist for that? Well, I think you have to acknowledge how amazing you are that no one actually broke into your place. Ne kadar muhteşem olduğunu bir keşfetmen, alıp kabul etmen lazım. Çünkü kimse sana girmemiş, senin evine girmemiş. Yani hırsız sana girmemiş diyor. Like, what if that was the greatness of you and fear was not real? Ya bu senin büyüklüğünse, bu gerçekliğinse aslında ya korku gerçek değilse. I mean, can't you get a safe? I don't leave my gold lying around. I do have the 5 kilo silver lying around, but that's about it. I put it safe. Bir kasaya koyamaz mısın diyor. Benim bu işte 5 kiloluk bahsettiği, daha önce bahsettiği gümüşü ortalıkta dolanıyor ama bir kasa alamaz mısın? Evinde kasa olamaz mı? And the thing is, if you create fear, that's the energy that you will create.
this place of like contraction, rather than the awareness of you would know if something was about to occur. Bir şekilde bu korkuyla diyor, yarattığın aslında enerji de o olacaktır. Yani farkındalık yerine bu korku enerjisiyle bir yaratım yapacaksın. Halbuki evine ya da işte bulunduğun yere birinin girip girmeyeceğinin farkında olsan nasıl olurdu? Ask for the awareness to show up if something was about to occur. And as you're leaving your house, always ask your house to look after itself. Bir şeyin ortaya çıkacağı zaman farkındalığa sahip olmayı talep et. Bunu seç. Ve evinden ayrılırken de evine de, evin kendi kendine baksın. Evin kendi kendine bir şey olmaması için bir enerjili olsun. Evinle konuş. It's like everything has consciousness. You just have to ask. Her şeyin bilinci var. Sadece senin sorman gerekiyor. But again, don't allow this reality to limit you. Ask to be aware. Ha, ben bir şey söyleyeceğim. Benim param çalınmıştı. Pardon. Benim çantamdan param çalındı. 1 aylık maaşım çalınmıştı. Şimdi o yüzden çantamda fazla para taşıyamıyorum. Hemen bunu sorabilir miyiz acaba? Son soru demişti arkadaşlar. Bir de bir şekilde Ama bu konuyla ilgili. Simone'un son söylediğini tercüme edemedim. İsterseniz onu tercüme edeyim sizlere. Hanımefendiye diyor ki izin verme bu realitenin seni sınırlamasını. Kendi realiteni yarat diyor. Simone, one lady just jumped in to say actually she got money in her pocket, but that was stolen. So she didn't raise a question. She just jumped in to say that actually her money stolen from her bag. Okay, so then ask, and it's like, did you know it was going to be stolen? Simone, you need to repeat. She was talking as well. I said, truth. Ask her, truth. Were you aware that it was going to be stolen? Bayana diyor ki Simone, gerçek, biliyor muydun sen paranın çantandan çalınacağını? Hayır, tabii ki bilmiyordum. No, she didn't know that, of course. So, and are you making that more significant than what you can create? Bunu senin kendi yaratacağından daha önemli bir hale mi getiriyorsun diye soruyor size. Because in truth, it's just money. Çünkü gerçekte bu sadece para. And you also have to look at where you live. It's like, I mean, we're about to go to Johannesburg in South Africa. You're not going to walk around with diamonds all over you in Johannesburg. Bu bir yerde de nerede yaşadığınıza da bakar diyor. Biz neredeyse işte yakın bir zamanda Güney Afrika'da Johannesburg şehrine gidecekler. Tabii ki böyle bir şehirde elinizde pırlantalarla gezmezsiniz. Bunun farkında olursunuz diyor Simone. I travel all over the world and I use my awareness of what I can wear, like as in jewelry, wherever I am in the world. Ben çok seyahat ediyorum. Bütün dünyada hani seyahat ettiğim çok fazla yer var ve bir şekilde de farkındalığımda oluyorum. Nereye giderken nasıl bir mücevher takayım diye. It's about awareness, not unawareness. Bu farkındalıkla ilgili, farkında olmamakla ilgili değil. So be smart. Akıllı ol. So I really thank you so much, Ebru. Çok teşekkür ediyorum diyor. Ya yine to go. I don't forget that one. Arkadaşlar çok özür diliyor. Simone gitmesi lazım. Başka bir toplantıya katılacak. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun. Çok teşekkürler her şey için. So I really hope that you enjoyed today. And if you have any desire for something more, please go to the Access Consciousness Turkish website, find a facilitator, do some classes, and I've also coming out to Turkey and Istanbul, which I'm very excited about, at the beginning of April for the Joy of Business classes. Eğlenin diyor. Eğer daha fazlasını arzu ediyorsanız Access Consciousness Türkiye sitesine gidebilirsiniz. Orada çok fazla eğitmenler var. Onlardan eğitmenlerden sınıf alabilirsiniz, eğitim alabilirsiniz. Ve ben de aynı zamanda İstanbul'a geleceğim diyor. Simone Nisan ayında 1-2-3 Nisan'da İşin Neşesi için 3 günlük seminer için İstanbul'da olacak. Katılmak isterseniz bizlerle de olabilirsiniz diyor. And at the moment we have the Joy of Business book in Turkish and also in audio with Ebru's lovely voice. İşin Neşesi kitabının aynı zamanda Türkçesi de var. Şu anda kitabı ben elimde tutuyorum arkadaşlar. Ve aynı zamanda bu kitabı ben sizin için Türkçe ses kaydını da yaptım. Bunlar sizler için imkan dahilinde olan şeyler, sizlerin ulaşabileceği şeyler. So thank you so much for joining us today. I'm very, very grateful. I really hope you use these tools. Don't just listen to them, actually use the tools. Çok teşekkür ediyorum. Bugün bize katıldığınız için çok şükran duyuyorum her birinize. Sadece bu araçları dinlemeyin. Aynı zamanda kullanın da. And I look forward to seeing you in Turkey or somewhere around the world soon. Dünyanın herhangi bir yerinde ya da Türkiye'de sizlerle bir araya gelmeyi isterim. Bunu dört gözle bekliyorum. Okay. Bye-bye. Thank you so much, Ebru. Bye bye. You're welcome. Pleasure, Simone. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Thank you, Simone. You're welcome. Thanks, Simone. Thank you.
Thank you, thank you, thank you. Thank you. Thank you. Teşekkürler Ebru'cum. Allah'ım ya. Bye bye. Hadi bye bye. Bye. Teşekkürler. Bye bye. Bye bye.